Çok güzel oldu anne. Maşallah kızım. Gelin hanımın 10 parmağında 10 marifet. Çağırdım şimdi, geliyor. Sana söyledim. Neden anlamıyorsun? Babaannemin dediklerini duymadın mı? Bugün kutlama yapma günü değil. Duydum. Ama annen de burada olsaydı öyle isterdi. Senin üzülmeni, yas tutmanı değil. Hayata ümitle bakmanı isterdi. Dört elle sarılmanı isterdi. Sen çok gençsin daha Cihan. Ümidinle bu konaktaki herkese ışık olabilirsin. Bu konaktaki kasveti sıyırıp atabilirsin. Bırak kendini. Bir kere olsun mutlu olmayı dene. En azından bunu hak ediyorsun. Yapamıyorum. Olmuyor. Yıllardır böyle gelmiş, böyle gidiyor işte. Şimdi birdenbire sıyıramıyorum kendimi o duygulardan. Yapma bunu kendine Cihan. Bu olayda ne sen ne de ben suçluyuz. Hayatın boyunca geçmişin yükünü omuzlarında taşıyamazsın. Hiçbir anne evladı üzülsün istemez. Ona değil bedel ödetmek, azıcık da olsa gözyaşı bile aksa yüreği parçalanırdı. Eminim. Doğum günün kutlu olsun Cihan. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Hadsiz! Halimiz ortada. Anmoli, imkansız, imkansız. Bu kadar parayı bulamayız biz. Ne oldu? Bir sorun mu var? Ninesi çocuğu vermek için 200 bin lira istiyormuş. Ne? 200 bin mi? Aa, ne hemen karalar bağladınız canım? Sanki her yolu denemişiz gibi. Bir koyalım ortaya. Bakalım neyimiz var, neyimiz yok. Ona göre bakarız yolumuza. Allah büyük. Senin bu evin yasına saygın hürmetin yok mu hiç? Nereden çıktı bu? Kime sorduğunda böyle bir işe kalkıştın? Ben Cihan için. Sen kim oluyorsun da Cihan'ın yaş gününü kutluyorsun? Kimsin sen? Gelinimi toprağa koyduğunuz, oğlumu kötürüm bıraktığınız günü unutalım istiyorsun öyle mi? Ben Bilhassa yapıyorsun değil mi? Benim o gün evimin bir direği çöktü. Sebebi sanki babam değilmiş gibi. Yasamızla evleniyorsun demek. Öyle bir yara açtınız ki Karabeylerin ciğerine. Yılın bugünü tekrar kanar. Üstünden 1000 bahar, 1000 kış geçse de unutturamazsınız bu kederi bize. Senin buna ne gücün, ne kuvvetin yeter. Anladın mı beni?
Niyetim asla bu değildi. Yukarı çık. Ama Yukarı çık dedim. Çık! Tamam, sen de sakin ol. Böyle bir şey bir daha tekrarlanmayacak. Anne, baba, yok olmaz. Oğlum biz bir aileyiz. Üzülmeyin ama. Yine alırız değil mi Cevdet? Ne kadar eder ki oğlum burası? Vallahi anne ne bileyim. Yani bir 60-70 bin lira vardır. Yani nereden baksam 130-140 bin lira eksiğimiz var yani. Belki de çok zorlamadan vazgeçsek iyi olacak. Bir dur hele Seyit. Daha yolun başındayken, daha eşe dosta soracağız. Hemen yelkenleri suya indirmeyin canım. Cevriyem, asma yüzünü gülüm. Bak gideriz sabah bankaya kredi çekeriz. Ne kadar eksiğimiz varsa tamamlarız. Verirler değil mi Cevdet? Verirler tabii, niye vermesinler? Daha geçen bir arkadaşımın ailesi 100 bin lira kredi çekmişti. Onlara verdilerse bize de verirler. 140 bin lira az bir meblağ değil. Yani banka teminat ister. Olsun, biz de burayı gösteririz, dükkanı gösteririz. İyi ama burası sizin mülkünüz değil ki. Allah'ım ne olursun şu parayı bulmamıza yardım et. arasam mı acaba ya? Işığı açık görünce iyi geceler diyeyim dedim. İyi geceler. İyi misin? Ne oldu? Cihan'da kaldı aklım. Çok üzüldüm. Öyle kızım. Ömür dediğin yerinde durmuyor ki. Geçip gidiyor. Mukadderat. Kan davasıymış bir de. Ne kadar acı. Bize de hiçbir şey söylemedi. Ah benim güzel, merhametli kızım. Ben arayacağım ya Cihan'ı. Ara. Ara konuş arkadaşını kızım. İçinden nasıl geliyorsa öyle yap. Ben çıkayım, sen rahat rahat konuş. İyi geceler. Gece. Açmıyor. Umarım iyisindir. Yasmış. Yasıyla eğleniyormuş. Laf. 17 yıldır bu çocukları kinle, intikam yeminleriyle büyüttün. Yüzleri hiç gülmesin. Doğum gününde bile acılarını hatırlasın. Tek derdi bu.
Yeter ki gözlerini kan bürüsün. Bunun nesi yaz? Kalbi kas katı kesilmiş. İçinde sevgi namına tek bir kırıntı bile kalmamış. Yazık. En çok da Baran Bey ve Cihan için üzülüyorum. Onlar da babaanneleri yüzünden, kinden, nefretten, intikam almaktan başka bir şey düşünemediler senelerce. O kadar anlattık söyledik. Hoca geldi, misafirler geldi, mevlüt okundu. Hepsine, her şeye şahit oldu. Azıcık utanması olan büker boynunu, kilitler kapısını, utançtan dışarı bile adım atamaz. Ama şu pervasızın yaptığına bak. Sadece bize değil, rahmetliye de zerre kadar hürmeti yok. Baran, haddini bildir artık şu karına. Artık şuna yol yordam öğret. Eğer sen öğretmezsen... Tamam babaanne. Tamam. Ben gereken neyse yapacağım. Sen karışma artık. Kalbine sır tutmuş. Kin bürümüş gözlerini. Hiç acımıyor torunlarına. Hem de hiç. Yukarı çık. Ama Yukarı çık dedim. Çık! gidip konuşacağım. Azade Hanım haksızlık ediyor. Sadece bana değil, size de. Bir daha sakın. Bu evin geleneklerine, adetlerine karışma. Niyetin iyi bile olsa çaban hem beyhude hem de yersiz. Bu acıyı unutturmak kimsenin haddine değil. Görmüyorsun değil mi? Neyi? Azade Hanım'ın ne yaptığını. Bu annenizin yasını tutmak değil. Bu ölünün hatırasını yaşatmak değil. Bu kini, bu öfkeyi, bu intikamın duygusunu yaşatmak. Bu kabuk bağlamış yaraları bile isteye yeniden kanatmak. Bu uğurda her şeyi, gencecik bir çocuğun ruhunu, kalbini bile isteye hiç umursamadan örselemek. Bu bizim acımız. Bizim kanayan yaramız. Sandığın gibi de kimse yerinmiyor. 17 senedir kalbimiz titriye titriye tutuyoruz yasımızı. Kimsenin de bir şikayeti yok. Sana göre öyle. Peki ya Cihan? 17 senedir çocuğun sırtına nasıl bir yük yüklediğinizden haberiniz var mı? Onun bu hayata gözlerini açtığı günü kutlamak. Annenizin acısına neden ihanet olsun? Cihan bugüne kadar bir kere bile itiraz etmedi. Kendi konutunu kendine sakla. Peki sordun mu ona hiç? Hiç yargılamadan, baskı altına almadan ne istediğini, neler hissettiğini sordun mu hiç?
gelinimi toprağa koyduğunuz, oğlumu kötürüm bıraktığınız günü unutalım istiyorsun öyle mi? Ben Bilhassa yapıyorsun değil mi? Benim o gün evimin bir direği çöktü. Zümrüt müsait misin? Baba. Baba benim ödevlerim var da ben erken çıkabilir miyim? Tamam kızım, çık sen işine bak. Saat geç oldu. Ben bırakayım seni eve. Yok hiç gerek yok. Sen toparlanmaya yardım et. Ben kendim giderim. Bu evin geleneklerine, adetlerine karışma. Niyetin iyi bile olsa çaban hem beyhude hem de yersiz. Gel. Abim yok mu? Yok. Çalışıyor hala sanırım. Görmedim. Sen nasılsın, iyi misin? İşte. Cihan, ne oldu hayırdır? Hiç abi. Konuşmak istemiştim sadece. Olur, gel aşağıda konuşalım. Burada konuşalım. Burası iyi. Olanlar yüzünden Dilan ablaya kızma abi. Olur mu? O sadece benim için küçük bir jest yaptı. Bugüne kadar kimsenin yapmadığı, üstüne bile düşünmediği hoş bir sürpriz. Onun sayesinde bir sürede olsa kendimi değerli hissettim. Peki sordun mu ona hiç? Hiç yargılamadan, baskı altına almadan ne istediğini, neler hissettiğini sordun mu hiç? Ben Cihan için bunu... Neden söyleyemedim Ali'ye içimdekileri? Neden yine sustum kaldım? Tamam. Evet ya tamam. Madem konuşamıyorum, madem hissettiklerimi söyleyemiyorum, o zaman ben de yazıp veririm. Hem o zaman konuşmama gerek kalmaz. Ali beni anlar. Ne o elindeki defter? Hiç. Ver bakayım. Anne ders notlarım falan işte. Ne yapacaksın? Abimler yarın mı konuşacaktı bankayla?
Galiba. Kesin kararlılar ama değil mi? Öyle görünüyor. İnşallah krediyi verir banka. Biraz endişem var ya. Verir bence ya. Yani neden vermesin ki? Sonuçta işi gücü olan çalışan insanlar. Vermeyip ne yapacaklar? Neyse. Müsait olunca mutfağa yardıma gel. Şu üst dolapları bir düzenleyelim. Aradığım hiçbir şey bulamıyorum. Tamam, gelirim. Ya of! Gerçekten bir bu eksikti, gitti günlüğüm. Ne yapacağım ben şimdi? Sen ne yapıyorsun bize böyle? Haklı mısın? Ben bunca sene yanlış mı yaptım? Annemin emaneti olan kardeşime haksızlık mı ettim? O mutlu olsun isterken mutsuz mu ettim? Canım benim, çok mu acıktın bakayım sen? Güzelim benim, ne kadar tatlısın, yerim seni. Yemeğini bitir, şimdi suyunu da veriyorum sana. Aferin sana. Peki ya Cihan? 17 senedir çocuğun sırtına nasıl bir yük yüklediğinizden haberiniz var mı? Olanlar yüzünden Dilan ablaya kızma abi, olur mu? O sadece benim için küçük bir jest yaptı. Bugüne kadar kimsenin yapmadığı, üstüne bile düşünmediği hoş bir sürpriz. Onun sayesinde bir sürede olsa kendimi değerli hissettim. dün kopan kıyameti gördün değil mi baba? Azade Hanım'ın kıyameti. Annemin ölümünü unutmayan, bize de yıllardır unutturmayan babaannemin kıyameti.
Açtı ağzını, yumdu gözünü. Dilan'ın canına okudu. Niye? 17 yıldır bu evde kimsenin görmediği, hep unuttuğu bir şeyi hatırlattığı için. Öyledir benim babaannem. Bana da yapmıştı aynısını çocukken. 8 yaşındaydım. Çocukça bir hevesle pasta istemiştim. Diğer çocuklara aldıkları gibi bir pasta, balonlar. Etrafımda eğlenen arkadaşlarım olsun istemiştim. Suratıma inen acımasız bir tokat hatırlıyorum. Kendine gel torun. Bugün senin doğum günün değil. Bugün onurunuzun, şerefinizin ayaklar altına alındığı gün. Bugün yalnızca bunu anacak. Ömrünüz boyunca sadece bunu hatırlayacaksınız dedi babaannem. 17 yıl boyunca da dediğini yaptı. Sadece yas tutup can düşmanımıza kim besleyecektik biz? Öyle de oldu. Benim bütün çocukluğum o kini tutarak geçip gitti baba. Onca yıl boyunca Kader teyzenin gizli gizli yaptığı kadayıflı muhallebi oldu benim tek kutlamam. Onun dışında kimse hatırlamadı beni. Herkes görmezden geldi. Abim bile sormadı bir gün olsun. Ne hissedersin, ne istersin diye. Hiç umursamadı. Bir tek el kızı dedikleri Dilan gördü beni. Onun da hesabını kestiler geç olmadan. Kader, akşama şöyle güzel bir tas kebabı yap. Etleri kuşbaşı doğra. Lokum gibi olsun. Yanına da şöyle güzel bir patlıcan şığırtma yap. Afiyetle yiyelim. Herkesin canını okudun. Şimdi keyfini sürecek. Baran nerede? Odasında. Gelin hanım da bahçede. Onu sormadım. Gözüme görünmesin yeter. İsterse cehennem dibine gitsin. İyi misin? Metin benzin atmış. Bir şey mi oldu? Bir tek el kızı dedikleri Dilan gördü beni. Onun da hesabını kestiler geç olmadan. Neyin var? Yok bir şey. Lütfen söyle. Bir şey mi oldu? Yok bir şey dedim.
Ne yaptınız oğlum kredi işini? Konuşabildiniz mi bankayla? Maalesef baba. Banka kredi vermiyor. Ne yapacağız anne ha? Bizim etimiz ne, budumuz ne? O kadar parayı biz nereden bulacağız? Hemen düşürme yüzünü yavrum. Kaba ağacın gürlemesi dalıyla olur derler. El birliğiyle hep beraber bir çözüm bulacağız işte. Günlüğüm nerede? Günlüğüm? Günlüğüm yok. Cık, of ya, annem alıp okuduysa, annem şu an alıp okuduysa benim bittiğimin resmidir, mahvoldum ya. Ne söylesem faydası yok. O da babaannesi gibi. Nuh diyor, peygamber demiyor. Acaba yanlış yapıyor olabilir miyiz? Acaba istemeden Cihan'ı üzüyor olabilir miyiz diye bile sorgulamıyor kendini. Sen diyebileceğini dedin, yapabileceğini fazlasıyla yaptın kızım. Bundan sonrası seni aşar. Üzmemeye bak kendini. Kendim için değil ki, Cihan için üzülüyorum. Ya o bile dedi, Dilan benim için ufak bir jest yapmaya çalıştı. Kendimi bir süre değerli hissettim dedi. Kardeşinin hislerini bile resmen yok sayıyor. Olacak iş mi bu? Bazı dağlar vardır ki sen ne kadar yükseğe çıkarsan çık aşılamaz kızım. Belki de en doğrusu rıza gösterip boyun eğmektir. Sen ne kadar haklı olursan ol, sonunda güçlü olanın sözü geçer çünkü. Bu evde hiçbir zaman güzel bir şey olmayacak mı Kader abla? Hiç kimsenin yüzü gülmeyecek mi? Bir ömür böyle öfkeyle, nefretle geçer mi? Baran Bey oğlum, yine dalmışsın derinlere. Her şey yolunda mı? Gelin hanımı da gördüm biraz önce. O da senden farklı değil. Nedir sizi böyle düşündüren, kederlendiren? Anlat hele. Cihan'ın doğum gününü senelerdir kutlamıyoruz biliyorsun. Malum. Annemin vefatına denk geldiği için. O da kimseye sormadan, izin almadan gidip pasta yapmış ona. Biz sanki Cihan'a zulmediyoruz. Kötülük yapıyoruz. Asıl içime dert olan ne biliyor musun Ahmet amca? Cihan da ona hak verdi. Bunca sene içinde tutmuş sanki. Biriktirmiş. Söyleyememiş istediğini. Hep bastırmış hislerini. Sevdiklerimizi kaybettiğimizde acı çekmemiz, yas tutmamız müsbettir evlat. Bu tabii bir arzudur. Hatta arzudan da öte bir ihtiyaçtır. Lakin ölünün hatırasına hürmet etmekle ölümün acısını sürekli taze tutmak aynı şey değildir. Acıyı sürekli kendine hatırlatmak beraberinde öfkeyi, kini ve mutsuzluğu da getirir. Bana soracak olursan gelin kızımın kötü bir niyeti yok. Cihan oğlumu anlamaya çalışmış. İçindeki sessiz feryada kulak vermiş.
kardeşini mutlu etmek, bir gün daha olsa kendisini bu elim günde iyi hissettirmek istemiş. Yani bence bunda bir art niyet yok Baran Beyoğlu. Yok bence. Neyin var? Yok bir şey. Lütfen söyle. Bir şey mi oldu? Yok bir şey dedim. Sana biraz sert çıktım. Biliyorum. 17 sene oldu. Ama yine de her yıl dönümünde hepimizin sinirleri çok geriliyor. Duygularımız birbirine karışıyor. Kötü bir niyet taşımadığının farkındayım. Cihan'ı mutlu etmekten başka bir gayen olmadığını da biliyorum. Beni anlamış olmana çok sevindim. Bu sözleri senin ağzından duymak çok iyi hissettirdi gerçekten. Teşekkür ederim. Ama kalbindeki kırıkları tamir etmen gereken kişi ben değilim. Cihan. Bunun için sana yardım edebilirim istersen. Nasıl? Selamünaleyküm. Arayacağız dediniz, aramadınız. Neydi durum? Bulabildiniz mi parayı? Bakın, çocuğu isteyen tek aile siz değilsiniz. Eğer parayı bulamayacaksanız söyleyin. Ben de ona göre diğer ailelerle görüşmeye başlayacağım. Kızım bir dur, üzülme hemen. Halledeceğiz. Söz veriyorum, vereceğim ben parayı. Sadece birkaç gün daha zaman verin bize. Görüşmeyin kimseyle. Kuruşu kuruşuna vereceğim. Ne yapayım şimdi? Bakın öteki aile de çok istekli. Benden haber bekliyor. Sertaç Bey, gözünüzü seveyim, birkaç gün daha bekletin. Allah rızası için kardeş. Bak biz Samet'i çok sevdik. Çok içimiz ısındı onunla. Baharımıza basmaya hazırız. Kurbanın olayım, kıyma bize lütfen. Söz. Bulacağız parayı. Madem söz veriyorsunuz, ben de size yarın sabaha kadar mühlet. Parayı getirdiniz. Yoksa öteki aileyle anlaşıp bitireceğim bu işi. Tamam. Sertaç Bey çok sağ olun. Ben yarın sabaha kadar arayacağım sizi. Tamamdır. Haber bekliyorum. İyi hoş. Yarına kadar vakit kazandık da. Cevdet, biz bu kadar kısa sürede o kadar parayı nasıl toparlayacağız ha? Hem sen ne düşündün de söz verdin adama? Oğlum. Hayrola, nereye gidiyorsunuz? İşimiz var. Ne işiymiş bu? Çok daha önce Cihan için yapmam gereken bir şey. Yılan. Yine zerk etmiş bütün zehrini. Bu evin adetini, töresini sana bozdurmayacağım. Torunlarımı benden alamayacaksın. Buna müsaade etmeyeceğim.
Yok. Yok yok. Bulamayacağız o kadar parayı. İhtiyaç olunca herkes kapı duvar. 3 kuruş para vermemek için ötleri kopuyor. Allah'tan ümit kesilmez kızım. Sen moralini yüksek tut. Gün doğmadan neler doğar. Dur. Dur biri vardı. Hali vakti yerindeydi. Fikriye teyzenin uzaktan akrabası mıymış neymiş? Birkaç ay önce Fikriye teyzelerde oturup dertleşmiştik. Uzun uzun konuşmuştuk. O da bizim gibi. Bizim bu durumumuzdan müzdaripmiş. Bir sıkıntın olursa çekimi hemen ara demişti de beni. Var mı numarası sende? Bende yok. Ama Harun'dan bulabilirim. Hadi ara da bir iste bakayım. Alo Harun. Nasılsın? İyilik yenge. Seni sormalı. İyilik benden de. Ben sana soracağım da. Bu annenin bir uzaktan akrabası vardı. İsmi Müjde miydi? Meral miydi neydi? Böyle vaktiyle evlatlık edinmişler. Ha, hatırladın mı? He. Muhalla teyze diyorsun. Ha Muhalla. Muhalla Hanım'ın numarası var mıydı sende? Olacaktı yenge ya. Bir saniye bekler misin? Buldum. Dur ben aklıma tutarım sen söyle. 68 15. Tamam. Tamam çok sağ ol Harun çok sağ ol. Haydi. 68 15. Alo? Alo Muhalle Hanım merhaba. Merhaba ben Cevriye. Fikriye Hanım'ın komşusu. Hatırladınız mı beni? Böyle birkaç ay önce konuşmuştuk. Uzun uzun sohbet etmiştik sizinle. Evet, hatırladım. Buyurun. Şimdi biz kocamla evlatlık edinmeye karar verdik de... Hani bir ihtiyaç bir şey olursa beni arayın demiştiniz ya ben de ondan aradım. Halinizi hatırınızı sorayım dedim. Nasılsınız, iyi misiniz? Acaba bize bir yardımınız dokunur mu diye. Vallahi çok isterdin Cevriye Hanım ama maalesef. Yakın zaman önce krediyle bir ev aldık. Büyük bir borcun altına girdik. Onu ödemekle uğraşıyoruz. Elde avuçta hiçbir şeyimiz kalmadı. Olsun. Sağlık olsun. Sağ olun. Size de iyi günler. Neyse kızım. Ne yapalım? Kısmet böyleymiş. Al iç bunları. İyi gelir. Ayranını da iç biraz. Tansiyonun düştüyse toparlar. İyi misin? Düştükten sonra yeni toparlıyordum. Bir anda yordun kendini. Cihan mutlu olsun. Cihan'ı yeniden gülerken göreyim. İyi olurum ben. Ara istersen. Efendim abi? Neredesin, ne yapıyorsun? Evdeyim. Tamam, evde kal, bir yere ayrılma. Bekle beni. Peki. Görüşürüz. Cihan seni bir başka seviyor. Farkındasın değil mi? Azade Hanım'ın da dediği gibi. Onu bir acıtıyorsa... seninkisi onu acıtıyor.
Seni hem sayıyor hem çok seviyor. Bambaşka bir ilişki var aranızda. Sıradan bir abi kardeş ilişkisinden çok daha fazlası. Cihan çok mutlu olacak. Ona çok güzel bir hediye aldım. Abi kardeş salonda oturup oynadığınızı görebiliyorum şimdiden. Benim bir arama yapmam lazım. Zümrüt, konuştun mu Ali'yle ha? Sormuş mu tanıdıklarını? Aradım ama açmadı. Yok. Yok. Biz o kadar parayı sabaha kadar toplayamayacağız. Çok tatlıydı Samet'im. Çok kanım ısınmıştı ona. Hayallerim yine avucumun içinden kayıp gidiyor. Cevriyem, bak benim de çok kanım ısındı. Ama olmazsa olmaz. Ne yapalım? Dünyanın sonu değil, başka bir yol buluruz. Ali. Ali bulabildi mi parayı? Ha? Maalesef. Sayılı saatlerimiz kaldı. Sabaha kadar bulduk. Yoksa yine bana hüsran. Yine bana acılı günler. Nihayet gelebildiniz. Geciktik biraz. Sıkılmadın değil mi? Yani. Bekle demeseydin çoktan çıkmıştım dışarı. Ama kal dediğin için durdum. Öyleyse affettirelim kendimizi. Bu benim için mi? Hadi ama açmayacak mısın hediyeni? Satranç takımı mı? Ama nereden biliyorsunuz ki satranç oynadığımı? Sen merak etme. Çaktırmasam da gözüm hep üstünde. Benim her şeyden haberim olur. Çok teşekkür ederim abi. İyi ki doğdun kardeşim. İyi ki benim kardeşimsin. İyi ki doğdun Cihan. İyi ki varsın. İkinize de çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni.
da benim sana hediyem. Nihayet gelebildiniz. Geciktik biraz. Sıkılmadın değil mi? Yani. Bekle demeseydin çoktan çıkmıştım dışarı. Ama kal dediğin için durdum. Öyleyse affettirelim kendimizi. Bu benim için mi? Hadi ama açmayacak mısın hediyeni? Satranç takımı mı? Ama nereden biliyorsunuz ki satranç oynadığımı? Sen merak etme. Çaktırmasam da gözüm hep üstünde. Benim her şeyden haberim olur. Çok teşekkür ederim abi. İyi ki doğdun kardeşim. İyi ki benim kardeşimsin. İyi ki doğdun Cihan. İyi ki varsın. İkinize de çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Bu da benim sana hediyem. Azade Hanım! Bu ne saçmalık? Bu ne? Senin annen eceliyle ölmedi. Hastalıktan ölmedi. Kazada ölmedi. Senin annen üzerinde bu giysi varken bir katil tarafından öldürüldü. Hafızayı beşer Nisan ile maluldür. Ama ben nefes aldıkça bunu size unutturmayacağım. Hiçbirinize unutturmayacağım. Yeter!
Neden yaptım bunu? Neden mi yaptım? Gözünüzün önüne inen, aklınızı bulandıran sesi dağıtmak için. Size hakikati hatırlatmak için. Ama siz ananızın yasını tutacağınıza gönlünüzü eğlenmeye indiriyorsunuz. Ben buna müsaade etmem. Kanlımızın kızı da buna çanak tutuyor. Ama ben o çanağı yere çalmasını da bilirim. Annemin yası Cihan'ı mutlu etmeye mani değil. Sen sadece can yaktın. Azade Hanım. Ahtım olsun. Ben varken bu kızın yüzü zinhar gülmeyecek. Ona bakıp gülenler de mihnetine razı gelecek. Cihan, Her yıl aynı duygu. Aynı suçluluk hissi. Azalmıyor. Sanki günden güne daha da çok artıyor. Ben neden bu duyguya mahkum oluyorum ya? He? Neden bu acıdan payıma düşeni yeterince çekmiyormuşum duygusu kaplıyor içimi? Olmaz olası bir doğum günü yüzünden mi? Annemin yasını sürekli kalbimde taşıyorum zaten. Bir de babaannem yüzünden suçluluk duygusu ekleniyor üstüne. Bütün bunlar yeterince ağır değilmiş gibi. Bir de bu biniyor sırtıma. Annesizlik yeterince canımı acıtmıyormuş gibi. Bir de bu duvara tosluyorum sürekli. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Keşke hiç doğmasaydım. Böyle elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız ya Cevdet? Hiç mi arayacağın, yardım isteyeceğin biri yok? Kimi arayayım Cevriye? 5-10 bin lira olsa anlayacağım. Ya 130-140 bin lira para eksik. Bu devirde kim bu kadar borç verir birine? Banka bile vermiyor ki. Durumu öğrenince yardım etmek istedim. Al o paraları. Çek git buradan. Ne vardı şuncacık şeyde? 40 yılın başında Cihan'ımın yüzü gülecekti. Ah yavrum, yine kaldı öyle masum masum. Çok üzüldü çocuk. Onun yüzü gözümün önünden gitmiyor Kader abla. Sanki üzerine annesinin kanı sıçramış gibi. Ah be kızım. Azade Hanım işte. Her sene bu çocukların yarasını tekrar tekrar kanatır. Kabuk bağlamasına izin vermez. Oysa ki genç çocuklar bunlar. Ne yaşanırsa yaşansın hayat devam ediyor. Önlerinde Allah izin verirse upuzun bir ömür var.
Hayat böyle yasla geçmez ki. Ama yok. Azade Hanım bu evi illa karalara boğacak. Kimse o acı günü unutup da bir an olsun nefes almayacak. İşin kötü tarafı da ne biliyor musun? Ayten Hanım böyle bir yas tutulmasını istemezdi arkasında. Tanısaydın öyle anlayışlı, öyle iyi biriydi ki. Kendinden çok başkalarını düşünürdü o da. Tıpkı Baran Bey'im gibi. Tıpkı senin gibi. Keşke tanıyabilseydim. Keşke bunlar hiç olmasaydı. Keşke babam... Ah evladım, tanısaydın derken ben öyle demek istemedim. Biliyorum abla, biliyorum. Ama annelerin lafı her geçtiğinde... Cihan'ın yalnızlığını, akıttığı gözyaşlarını gördükçe... Onu saklamaya çalıştığı yükü her fark ettiğimde benim de kalbim acıyor. İç şundan azıcık kızım. Rengin gitmiş zaten. İyiyim ben Kader abla, sağ ol. Ben bir ona bakayım. İçindeki fırtınayı belli etmese de... her zaman sapasağlam durmaya da çalışsa... Cihan için çok üzüldü. Sen ne yüce gönüllü, ne güçlü bir kız. İnşallah kalbinin ekmeğini yersin. Keşke her şey bambaşka olsaydı. Kızım. Sen sıkı giyindin değil mi? Dışarıda yaz var. Giyindim anne, merak etme. Baksana kat kat lahana gibi oldum. Ne yaptın Cihan'la? Konuşabildin mi? Aradım ama açmıyor. Malum ulaşılması zor biri kendisi. Aferin kızım. Sen yine bir daha ara. Kim bilir neler yaşamıştır. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama biz bir yudum su uzatsak o da bir şeydir. Merhameti elden bırakma. Merhamet insana en yakışan duygudur. Öyle de işte. Neyse dur bakalım. Ulaşırım elbet. Güzel yürekli kızım benim. Hadi geç kalıyorum ben. Görüşürüz. Allah seni kötülerden de, kötülüklerden de korusun. Ne zaman ayağa kalkacaksın babam? Ne zaman sırtımı yaslayabileceğim sana karlı bir dağa yaslanır gibi? Nasihatlerin ne zaman yolunu bulacağım? Kendimi bu dünyanın yükü altında yapayalnız hissetmekten yoruldum ben baba. En güçlü görünenlerin kalplerinde ne büyük yaralar var. Nasıl da yalnızlar kuşandıkları buz gibi zırhın içinde. Ama işte üşüdüm diyemezsin. Yoruldum diyemezsin. Senin hep başkalarını sarıp sarmalamana, onları ısıtmana, onları ayağa kaldırmana ihtiyaçları var. Bugün o kadar ihtiyaç duydum ki yanımda olmana. Cihan'ın yaralarını sarmana, merhem olmana.
Yüreğini ısıtmalı. İyi misin? Cihan nasıl? Nerede? Bahçeye çıktı. Biraz hava almak istedi. Ben... Senden özür dilerim. Neden? Bu doğum gününü kutlamak için seni ben ikna ettim. Ama bilmeden, istemeden Cihan'ı üzdüm. Yüreğini yaraladım. Senin bir suçun yok. Sen boynuna eğecek bir şey yapma. Ben bir Cihan'a bakacağım. Mine'ye güvenmiyorum. Geçmişte yaptıkları ortada baksana. Ama bir yandan da Cevdet abi var. Cevriye abla. Onların hayalleri. Elbette yardımcı olmak istiyorum onlara. İçine sinmiyorsa yapma. Onlar da asla istemezler zaten. Merak etme, anlayışla karşılayacaklardır. Bu parayı bir şartla kabul edeceğiz. Bu benim sana borcum olacak. Ve en kısa sürede geri ödeyeceğim. İyi de benim böyle bir talebim yok ki. Ben sadece sizin mutlu olmanızı istiyorum. Dediğim gibi bunu ancak borç olarak alacağım. Uymuyorsa sen bilirsin. Mine. Ali doğru söylüyor. Yani başka türlü kabul etmemiz mümkün değil. Madem öyle... Tamam. Dediğiniz gibi olsun. Ben sadece sizin mutlu olmanızı istiyorum. Hem yaptıklarımı bu şekilde belki yavaş yavaş affettirebilirim size. Bu da benim sana hediyem. Cihan! Cihan! Öf! Peşinden koşturacak değilim. Ne halim varsa gör. Dur hele, söyleyeceklerim var. İzin verin geçeyim Azat. Şimdi mi aklına geldi müsaade istemek? Evin adetini, düzenini karıştırırken pek rahatsın. Hiçbir imtina göstermeden kendini meydanlara atıyordun.
Gözünü işte böyle kaçırırsın. Ama sen hiçbir yere kaçamazsın. Benim öfkemden kaçılmayacağını bu zamana kadar öğrenmediysen artık bellemenin vaktidir. Sen kendini boyda hanım zannediyorsun. Baran'ı vicdanından yakalayıp onu parmağında oynatacağını zannediyorsun. Boş hülyalara kapılma. Gözünle gördün işte. Tecrübeyle idrak ettin. Bu evin hanımı benim. Ben ne dersem o olur. Böyle gelmiş böyle gider. Yas tutulacak derse yas tutulur. Konuşun dersem konuşulur. Susun dersem susulur. Destursuz bağa girilmez. Senin lisanın da, afaki çabaların da geçer akçe değil benim çatımın altında. Sen asla Karabey olamayacaksın. Buna müsaade etmeyeceğim. Bunun için miydi? Bunun için miydi yani her şey? Cihan'ın öksüz kalmış bir çocuğu annesinin kanlı elbisesi yüzünden ağlattınız. Hem de niçin? Sizinle savaşa bile girmeyen birine. Bana gücünüzü göstermek için. Benim size asla galip gelemeyeceğimi göstermek için. Oysa ben savaşmayla da kazanmayla da ilgilenmiyorum. Benim tek istediğim Cihan'ın gözlerindeki mutluluğa şahit olmaktı. Ama siz hırsınız uğruna onun üzüntüsüne, utancına hepinizi şahit ettiniz. Sizin kalbiniz kapkara. Yası kine, nefrete dönüştürdüğünüz yetmiyor. Şimdi de Ayten Hanım'ın ölümünü kullanıyorsunuz. Gücünüzün yetersiz olacağınızı düşündüğünüz için. Çocuklarının canını da bunun için acıtıyorsunuz. Kes! Bu lügatlarınla anca torunlarımı kandırırsın. Ben acının içinden geçip de geldim bu yaşa. Sen dünkü çocuk, eli kanlı Seyit'in kızı. Sen ne hakla bana bunları söylüyorsun? Almış bir de karşısına talebe gibi ders veriyor. Biz hayat dersini çoktan temin ettik Dilan Hanım. Acının her türlüsünü ezber ettik. Haddini bileceksin. Bu evde ben ne dersem ona razı olacaksın. Asla. Asla kininiz yüzünden onların üzülmesine izin vermeyeceğim. Onların kalbinde merhametten oluşan kocaman bir çınar var. Onu kurutamayacaksınız. O çınar sevgiyle kök salmaya devam edecek. Siz ne kadar zehirlemeye çalışsanız da yaşamla diklenecek. O zaman ben Sertaç'ı arıyorum. Alo Sertaç Bey, merhabalar. Ben Cevdet. Biz parayı bulduk. Oğlumuzu evlat edinmek için hazırız. Hadi hayırlı olsun. Yarın gider çocuğu alırız o zaman. Tamam o zaman. Yarın tekrar haberleşiriz. İyi akşamlar. Yarın çocuk gelecek ama hiç hazırlığımız yok. Hallederiz Cevriyem. Bir sabah olsun bakalım. Tamam ama yarın erkenden gidip alalım, tamam mı, çocuk odasını? Hatta dükkan açılmadan kapıda bekleyeceğim. En güzel şeyleri alacağım oğluma. Ay, şükürler olsun, inanamıyorum hala. Odası sizden, oğlanı donatması da bizden. Torun geliyor Seyit. Cevdet. Şimdi gidip alalım çocuğumuzu. Vallahi olur mu olur. Ben Sertaç Bey'i arayayım o zaman tekrar. Hani uygunsa hemen çıkarız. Alo Sertaç Bey, merhaba tekrar, ben Cevdet. Biz hanımla konuştuk da sizin için de uygunsa biz bu akşam gelip alalım çocuğu istiyoruz. Tabii olur. Ama kızım bir odasını falan mı hazırlasaydık önce? Yani Bekleyemem. Çok bekledim ben.
Çok mutlu olun. Çok. Sağ ol Mine. İyi akşamlar hepinize. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. En kısa sürede ödeyeceğiz borcu. Saat kaç oldu hala gelmedi. Gel. Cihan telefonunu evde unutmuş Baran Bey. Tamam. Neredesin Cihan? Gel. Bir haber var mı? Yok. Aradım ama telefonu evde bırakmış. Merak etme. Bir nefes alsın, gelir. O da senin gibi. Güçlü bir yapısı var. Toparlayınca döner. Yapabileceğim bir şey olursa buradayım. Ben odaya çıkayım. Annem. Yoksun ya. Yoruldum be anne. Çok yoruldum. Yapabileceğim tek bir şey olsaydı gülmek, eğlenmek bir yana canımı verirdim senin için. Kimden izin aldın da oturdun? Belediyenin koyduğu bank. Oturmak için izin mi alacağım? Evet alacaksın. Ben de izin vermeyeceğim. Niye? Çünkü konuşmak istemiyorum. Haklısın. Ben de onca dert tasayla uğraşırken kimseyle konuşmak istemem bazen. O zaman niye geldin? Bazen de isterim çünkü. Hele de beni anlayabilecek biri ise. Beni kimse anlayamaz. Sadece vah vah derler. Ona da karnım tok benim. Herkes böyle düşünüyor biliyor musun? Benim derdim kimsede yok diyor. Ama öyle değil işte. Çocuk yaşta anne baba kaybetmek. Tek değilsin. Boğazında düğümlenen o geçmeyen acı. Sadece sende yok. Ve burada böylece durup denizden, dağdan, taştan başkasına anlatılmaz sanıyorsun.
Saat çok geç oldu. Oturarak olacak iş değil bu. Ne oldu? Sana geliyordum. Saat çok geç oldu. Cihan hala yok. Bir şey yapmak lazım. Çıkıp bir bakacağım. Ben de geleyim. Gerek yok. Kal sen. Ben sebep oldum bu kutlamaya. Her şeye. İzin ver yanında olayım. Belki bir faydam dokunur. Yenge. Evden dükkana gelirken bahçede falan defter gördün mü hiç? Yok görmedim. Önemli bir şey miydi bu? Ha. Yok, önemli bir şey değildi de işte içinde ders notlarım falan vardı. Neyse, alırım artık arkadaşlar. İnşallah annem bulmamıştır ya. Hayır yani ders notlarını annen görse ne olacak ayol? Sende bir haller var ha Zümrüt. Ders notların için mi böyle yanakların alal oldu? Neyse şimdi bununla ilgilenemeyeceğim. Daha önemli işlerim var. Cevdet hadi. Geldim gülüm. Yeğenimizi bekliyoruz. Parayı iyi muhafaza et. Tamam merak etme ben de. Ben bir montumu alayım çıkalım. Hadi oğlum, selametle. Böyle durumlarda nerelere gider? Bakarız hepsine şimdi tek tek. Ya babam bulduysa defteri? Zümrüt. Gelsene kızım, seninle konuşalım biraz. Ay.
Ne konuşacağız baba? Biraz sakin konuşalım. Annen duymasın. Babam bulmuş. Ne diyeceğim ben ona? Ya kızım, içime dert oldu. Bu Ali. Özür dilerim baba. Ne özürü kızım? Ali bizi düşündüğü için yaptı. Ne yaptı? Ya Mine'den parayı kabul etti ya. Şimdi annen de haklı olarak tabii o kızın böyle etrafta görünmesini pek istemiyor. Biz de madem kabul ettik. Diyorum ki hani bir an önce şu borcumuzu ödeyelim de kimse bir sorun yaşamasın. Artık harcamalarımızı falan böyle bir kısarız. Sen de okul bittikten sonra bize bir destek olursun. El birliğiyle bir an önce öderiz, kurtuluruz kızım. Ha? Sen merak etme. Ona bırakmayız. Şifre yok. En son bu numarayla görüşmüş. Alo, buyurun. Alo merhaba. Biz Cihan'ı arıyoruz da en son sizinle görüşmüş. Haberiniz var mı? Merhaba, siz? Ben... Ben Cihan'ın yengesiyim. Size bir şey söyledim mi? Cihan iyi. Yanımda. Sahilde oturuyoruz şu an. Öyle mi? Tam olarak neredesiniz peki? Sahil kenarındayız. Konum atayım mı size? Olur, tamam. Teşekkür ederiz. Bekliyoruz biz, hemen geliyoruz. Neredeler? Çok şükür. İyilermiş. Sahilde oturuyorlarmış. Şimdi konum gönderecekler. Tamam burası. Hadi toparlanın da çıkalım artık. Hadi. Bir şey mi diyecektin? Yok. Sonra. Şimdi bekliyorlar. Bekleyecek başka bir şey yok. Artık konuşma vakti geldi. Bak. Al aç. Al. Kafan üşümesin. Annem senin için ördü.
Çam sakızı çoban armağanı. Doğum günü kutlu olsun. Sağ ol. Annene teşekkürlerimi ilet. Tabii söylerim. Yakıştı. İşe gitmem lazım. Geç kaldım. Sağ ol. Siz nasıl buldunuz beni? Alo Zümrüt. Evin önündeyim. 2 dakika gelir misin? Tamam, bekliyorum. Ne oldu? İyi misin? Korkma, bir sorun yok. Sadece konuşmak istedim. Ne konuda? Bunca zamandır bana vermeni beklediğim şu cevap konusunda. Günlerdir benden kaçıyorsun Zümrüt. Bunu sen de farkındasın. Resmen köşe kapmaca oynuyorsun benimle. Daha ne kadar daha susmaya devam edeceksin? Neden oyalıyorsun beni? Bak, eğer bana karşı bir şey hissetmiyorsan açıkça söyle. Korkma. Söyle ki bileyim. Ama yeter ki söyle. Ne oluyor? Susma, konuş, şöyle yap, böyle yap. Ne oluyor ya? Yani gerçekten hayatta en sevmediğim şey birinin bu şekilde baskı yapması insana. Nereden geliyorsunuz böyle? Ben mutfağa gideyim. Sen de odan Işık. Dinlen biraz. Yorucu bir gündü. Merhaba Sertaç Bey. Merhaba, nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. Şükür, iyi diyelim, iyi olalım. Ne yaptınız? Getirdiniz mi parayı? Buyurun. Eyvallah. Siz çalın kapıyı, içeri girin. Haberleri var, söyledim. Ben de o sırada paraları sayarım.
Geçin şöyle. Merhaba. Biz çocuk için gelmiştik de. Merhaba. Yoksa Sertaç sizi de mi dolandırdı? Papatya ve melisa karışık yaptım. Al soğutmadan iç. Cihan'a da yaptım aynısından. Çok gergindi. Sakin, rahat, güzel bir uyku çeksin bu gece. Bilseydim sürahiyle demlerdim. Anca uykunu getirir. Eline sağlık. Afiyet olsun. Cihan'ı mı düşünüyorsun? Zor bir gün geçirdi. Çok yıprandım maalesef. Moralini biraz olsun düzeltmeye çalışsak da... o elbise olayı... Dolaba kaldırdım. Azade Hanım bir daha eline bile alamaz. Cihan'ın iyi hissetmesi için bundan sonra daha fazla çaba sarf edeceğim. Ne gerekiyorsa yapalım. Gerekirse birlikte hareket edelim. Cihan'ı en az hasarla bu psikolojiden çıkarmak istiyorum. Çok iyi olur. Bunca sene benim de gözlerime perdeymiş sanki. Sayende fark ettim. Artık daha fazla vakit kaybetmeye takatim bile yok. Sen misin kahraman ha? Sen misin bu konağın hanımı? Ama dur, ben sana edeceğimi biliyorum. Daha Hanya'yı, Konya'yı görmedin sen. Bir daha Cihan'ı üzecek tek bir hareket yapmanı istemiyorum. Annemle ilgili onu üzecek, suçlu hissettirecek tek bir söz duymayacağım. Bu evde annemin yası nasıl tutuluyorsa Cihan'ı mutlu etmek için de gereken neyse o yapılacak. O Cihan yine aklını çeldi değil mi? Görmüyorsunuz. Safsınız çünkü. İyi niyetlisiniz. Anlamıyorsunuz o yüzden. Bilerek yapıyor. İstiyor ki kan davası bitsin. İstiyor ki
Bize çektirdiklerin hesabı sorulmasın. Diyeti ödenmesin. O kanlı katil babasını affedelim istiyor. O kız babasının diyetini hayatıyla ödedi Azade Hanım. Ödenecek bir diyet kalmadı. Anla bunu artık. Hesap kapandı. Benim için kapanmadı. Kapanmayacak da. Ben oğlumun, Kudret'imin yüzüne her baktıkça öfkem, nefretim daha da harlanacak. Onlar o fitili 17 yıl önce yaktı. Evleri, ocakları yanıp kül olmadan da bana 7 cihanda gün yüzü yok. Senin nefretin de, öfken de torunlarını bizi mutsuz ediyor. Bizi kurduğun bu nefret dolu dünyada mutsuzluğa, üzüntüye mahkum ediyorsun. Ben senin kurduğun intikam yeminleriyle örülü dünyada kardeşimi, Cihan'ı unutmuşum. Onun omuzlarına yüklediğim suçluluk duygusunu bile görememişim. Ama artık gözlerime inen perdeler kalktı. Senin Cihan'ın kendi karanlık kuyuna atmana izin vermeyeceğim. Müsaade etmeyeceğim. Anne. Anne. Kan. Anne. Kan. Anne. Anne. Cihan, iyi misin? Uyan, kabus görüyorsun. Cihan. Anne. Tamam canım, geçti. Korkma bak, buradayım. Bir şey yok, sadece bir rüya gördüm. Kötü bir rüya ama geçti. Annemi gördüm. Kanlı elbisesini gördüm. Çok kötüydü. Ağlıyordu annem. Bir daha o elbiseyi görmeyeceksin Cihan, korkma. Kimse seni üzemez artık. Ben de, abin de buna izin vermeyeceğiz. Hep yanında olacağız, korkma, tamam mı? Hadi koy kafanı yastığa şimdi, uyumaya çalış. Hadi. Geçti hepsi. Madem uykumuz kaçtı, meyve tabağı hazırlayayım dedim. Çocukken Zümrüt'le en sevdiğimiz oyun meyve yeme yarışmasıydı. O nasıl bir yarışma öyle? 2 tane meyve tabağı hazırlardık. İkisine de aynı malzemelerden eşit şekilde koyardık. En hızlı kim tabağı bitirirse o birinci olurdu. Ödül neydi peki? Kim kazanırsa annemin havuçlu kekinin son dilimini yerdi.
Omuzlarındaki yükü biraz olsun hafifletmeye çalışacağım. Cihan'ın bu travmayı atlatması için gereken neyse yapacağım. Senin üzülmeni istemiyorum.